Selamlar dostlar, ben Mahir. Bu videomuzda server seçimiyle alakalı tavsiyelerde bulunacağım. Hemen Travia'nın kendi resmi web sitesi üzerinden Travian Blog'a gidelim. Blog'u ilk açtığımızda İngilizce olarak geliyor. Buradan dili Türkçe'ye çevirebiliriz. Buradaki oyun dünyası takviminden oyun sürümleri ve hızları menüsüne geliyoruz. Burada bizde oyun sürümleri ve hızlarını anlattığı bir makale karşılıyor. Bizi server seçimiyle alakalı ilk önce ilgilendiren konu bence oyun hızı. Standart olarak 1x oyun hızı bulunmakla birlikte 2x, 3x, 5x ve 10x oyun hızları da var. Oyun hızlandıkça birlik yetiştirme hızı, inşa zamanı ve ham madde üretimi oyunun hızının adında bulunan katsayıya göre artıyor. Örneğin normal serverda yani 1x serverda bir günde 1000 asker basıyorsanız 2x serverda 2000, 3x serverda 3000, 5x serverda 5000 asker basıyorsunuz. Şu işaretlediğim menüde de bunu görebilirsiniz. İnşa zamanı da aynı ölçüde azalıyor. Örneğin bir inşaat olduğunu düşünelim. Bu inşaat normal serverda 10 saat sürüyorsa 2x serverda 5 saat sürüyor. 3x serverda 3.33 saat. 5x serverda 2 saat, 10x serverda 1 saat sürüyor. Bir diğer mesele ham madde üretimi. Yine server'ın adıyla orantılı olarak artıyor. 1000 üretim yerine 2000, 2000 yerine 3000 şeklinde gidiyor. Server seçimi yapacağınız zaman buradaki en önemli konu bana göre birliklerin hızı, 2 bir de oyunun ne kadar sürdüğü. Seçtiğiniz server'ın hızına göre oyunun süresi uzayıp kısılıyor. En önemli faktörlerden bir tanesi de bu. Normal serverda eğer birliklerden herhangi bir tanesi WoW'u kurmayı başaramazsa 250. günde Natarlar WoW'u kurur ve oyun biter. Yani 250 güne kadar uzama ihtimali vardır. Speed serverlarda bu süre azalır. 2x speed'de 160. Onu da hemen işaretleyeyim. Şurada görüyorsunuz. 3x speed'de 95 gün sürer. Normal serverda 90. günde tılsımlar daha yeni çıkarken 3x serverda 90. günde oyun sona erer. En önce karar vermeniz gereken noktalardan bir tanesi de bu. Şunu düşünebilirsiniz. Ben normal serverın hızı bana yavaş geliyor. Çünkü 250 gün ben tek bir serverda oynamak istemiyorum. Onun yerine 3x serverda 3 tane farklı server bitiririm diyebilirsiniz. Bu bir bakış açısı. Bir diğer önemli dikkat etmeniz gereken konuysa, hatta benim için en önemli konu bu diyebilirim, birliklerin haritadaki hızı. Normal serverda rakibiniz size 12 saatten saldırı gönderiyorsa bu 2x, 3x ve 5x serverda 2 kat kısalıyor. 12 saatte gelecek olan saldırı 6 saatte geliyor. 10x serverda 4 kat kısalıyor. 12 saatten gelecek olan saldırı size 3 saatte geliyor. Aslında ilk bakışta kulağa iyi bir şeymiş gibi geliyor bu. Çünkü sizin saldırılarınız da aynı şekilde daha kısa süre içerisinde sonuçlanacak. Çok uzun süre beklemenize gerek kalmayacak. Ama bunun bir de saldırı savunma yönü var. Hemen onun için bir örnek yapmak istiyorum. Örneğin sizin koordinatınız 10'a 10 olsun. Rakibinizin koordinatı 110'a 10 olsun. Yani aranızda 100 birimlik bir mesafe bulunmakta. Saldıran rakibinizin turnuva yeri 20 olsun ve mancınıklarla sizin köyünüzü yıkmak için, yok etmek için ordusunu göndermiş olsun. Bu saldırı size 12 saatte ulaşıyor. Ve bu saldırıyı gecenin birinde attığını düşünün. Öğlen saat 13.00'da ulaşıyor saldırı bu size. Yani bir reaksiyon verme şansınız var. Siz uyurken saldırıya yakalanmıyorsunuz. Ancak speed server olsaydı, örneğin 3x server olsaydı bu saldırı şuradan görüyorsunuz 6 saat içerisinde gerçekleşecekti. Yani rakibiniz 1'de bu saldırıyı göndermiş olsa 7'de saldırı gerçekleşecekti. Eğer 12'de yatıp 8'de kalktıysanız o gün siz saldırıyı hiçbir zaman görmeyeceksiniz bile. Rakip saldırıyı bir anda gerçekleştirmiş olacak. Bu en büyük dezavantajı speed serverların. 10x speed serverdaysa artık işler daha da hızlanıyor. Normal serverda 12 saatte ulaşan saldırı bu serverda 3 saatte ulaşıyor. Yani gece uykuyu bir kenara bırakın, gün içinde bile telefonu 3 saat boyunca eline alamadığınız zaman zarfı olabilir. Ve bu süre içerisinde talihsizlikler başınıza gelebilir. İşin aslı burada server seçiminde en önemli faktör oyun hızı. Oyun hızında da birlik yetiştirme zamanı, inşa zamanı, ham madde üretimi çok da önemli değil aslında. Sadece rakamlar değişiyor gibi düşünebilirsiniz. Ama birlik hızı son derece önemli. Tabii siz derseniz ki biz hesapta 3 kişiyiz. Gececimiz var, gündüzcümüz var, öğlencimiz var.
bizim için hiç sorun değil. 10 numara hızlı serverlara da yönelebilirsiniz. Ama burada şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Gece hesabınıza bakan bir arkadaşınız, ortağınız var. Ve rakip lane'inizden size bir saldırı geldi. Siz bu saldırıyı gördünüz. Birlik arkadaşlarınız gece aktif mi? Bu da önemli. Sadece sizin aktif olmanız da yetmiyor. Örneğin siz saldırı oynuyorsunuz, savunmanız yok. Savunmanızı birlikte savunma oynayan arkadaşlarınızdan rica edeceksiniz. Fakat onlar uyuyor. Yani split serverların böyle dezavantajları var ama çok daha kısa süre içerisinde serverın bitip yeni servera başlama imkanınız var. Böyle de bir avantajı var. Burada tamamen kararı siz kendiniz vereceksiniz. Server seçiminde bir diğer önemli olan etkense oyun senaryosu olabilir. Oyun senaryolarının ilki standart. Standart dediğimiz birinci bölümde de bahsettiğimiz WoW binasının kurulmasıyla sona eren server. WoW binasını kuran ekip oyunu kazanıyor. Diğer farklı senaryolar da mevcut. Bunlardan bir tanesi de yıllık özel server. Bu server Travian'da yeniliklerin denendiği server olarak bilinir. Her gelen yeni bir özellik bu serverlarda test edilmiş olur. Aynı zamanda oyuncular için de farklılık olmuş olur. Bu serverları da deneyebilirsiniz. Onun haricinde iki farklı daha senaryoya sahip serverlar var. Bunlardan bir tanesi yeni yıl özel serverı. Yeni yıl özel serverında genellikle oyun WoW kurulmasıyla bitiyor ama içerisinde farklı özellikler olabiliyor. Son olarak server seçiminde dikkat etmeniz gereken bir diğer mesele kabile sayısı. 3 kabileli bir oyunda mı oynamak istiyorsunuz? 5 kabileli bir oyunda mı oynamak istiyorsunuz? Burada karar yine tamamen size kalmış. Bana sorarsanız en önemli etken dediğim gibi oyun hızı. Oyun hızında da birliklerin hızı en önemli konu. Burada bunun seçimiyle alakalı bir karar vermenizi tavsiye ederim. Eğer sizin için sorun değilse split serverlara yönelebilirsiniz. Ama az önceki anlattığım gibi rakibin sizi uyurken yakalaması durumu bu sizin için sorun teşkil edebilecekse normal server'ı önerebilirim. Anlatacaklarım bu kadar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Sürçülisan ettiysem affola, sağlıcakla kalın.